Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda 2023'te kullanmak serisine iPhone 12 mini ile devam ediyoruz. Apple'ın şu ana kadar çıkarmış olduğu en mini kasalardan biriyle karşılaşıyoruz. 12 mini boyut olarak neredeyse iPhone 5s'te de birebir konumda. Yani baktığımızda piyasanın en küçük telefonuyla karşı karşıyayız. iPhone 12 mini'yi birlikte inceleyeceğiz ve alınır mı alınmaz mı detaylı bir değerlendirme yapacağız. İlk olarak fiyatlarla başladığımızda şu anda 64 GB'lık yani en baz depolamalı 12 mini'yi 24.000 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Ve yenilenmiş tarafta da 3000 TL daha uyguna 21.000'e alabilmek mümkün. Sıfır mı, yenilenmiş mi yoksa ikinci el mi daha mantıklı? Son bölümde tek tek konuşacağız. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hiç uzatmadan 12 mini'nin tasarımıyla incelemeye başlayalım. iPhone 12 mini tasarımsal açıdan olsun, elde tutuş hissiyatıyla, genel hatlarıyla baktığımda hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyim sunuyorken elinize aldığınızda bir o kadar kaliteli, bir o kadar kompakt bir cihazla karşı karşıyayız. Burada ağırlık konusunda da neredeyse tek elle kullanırken bile hiçbir şekilde hissettirmiyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve arka kapağı parmak izini biraz bıraktığında belirtmem gerekiyor. Kameraların dizilimi kamera modülde kasaya oranla çok iyi duruyor. Çentik güncel iPhone'lardan biraz daha büyük fakat çerçevelerin ince olması ekranın oldukça küçük olmasıyla beraber de tek elle kullanımı bayağı bir kolaylaştırıyor. Ekran yönünde de boyutuna rağmen muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. iPhone 12 mini 5.4 inç XDR OLED Retina bir panelle geliyor ve burada 476 ppi gibi oldukça keskin bir piksel yoğunluğuna sahip. Ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi seviyesinde. Evet, burada ekranın en büyük eksisi 60 Hz olması. Eğer 120 Hz bir telefondan geçiyorsanız aradaki farkı net şekilde hissedeceksiniz. Fakat iki telefonu yan yana getirmediğinizde 60 Hz'e çok kısa bir sürede alışabildiğimizde belirteyim. Ben pek çok 120 Hz telefon kullanmış birisi olarak 60 Hz'lik 12 mini'nin ekranı gayet akıcı gelmeye başlıyor. Burada yine de 60 Hz olması çok büyük bir eksi. Bu fiyat bandında böyle bir kalite sunan bir ekranda 60 Hz'i görebilmemiz gerçekten üzücü. Parlaklık konusunda da 1200 nit maksimum parlaklığıyla bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak baz model bir iPhone 14'ten de farksız konumda. Yonga setine, performansa geçersek burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edebilecek bir telefon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu gerçekten mükemmel. Oyun kısmında da her oyun için en üst ayarlar 60 FPS bir deneyim veriyor. Isınma noktasında da oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir ısınma olmuyor. 4 GB RAM gayet yeterli. Yazılım deneyimi iOS 16'da da kusursuz şekilde. Şimdi kameralara bakarsak burada arka tarafta ikili kamera sistemini görüyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel ve ana kameramız OIS ve Dolby Vision destekliyken ikinci kameramız da ultra geniş açı. Fotoğraf çekim kalitesi, renkler, detaylar ve gerçekçilik yönünde gayet tatmin ediciyken gece çekimlerinde de iki kameranın fazla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Videolarda da istediğiniz formatta çekin, profesyonele çok yakın sonuçlar elde ediyoruz. Bu telefonla içerik üretmek oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapikselken bu kamerayla da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Genel fotoğraf ve video kalitesi şu anki fiyatını kesinlikle hak ediyor. Burada tüm kameraların dengeli olduğunu düşünüyorum. 12 mini'de 2227 mAh'lik küçük bir bataryayı görürken 20 Watt kablolu 15 Watt kablosuz şarjla beraber geliyor. Açıkçası batarya performansı beni biraz şaşırttı. iPhone 11'den çok daha düşük bir bataryası var. Buna rağmen %15, %20 civarı daha kötü bir deneyim alabiliyoruz. Yani burada batarya olarak neredeyse yarı yarıya bir fark söz konusuyken benim bir günümü eğer yoğun bir şekilde kullanmıyorsam akşama kadar çıkartabiliyor. Ortalamada 5 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün.
stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğiyle de doyurucu bir dinleme keyfi veriyor. Hoparlör konusunda da çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantılarda en güncel teknolojileri görebilirken 5G'de tabii ki 12 mini'de var. Face ID oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zifiri karanlıkta da parlak bir ortamda da algılama sorununu hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Ve IP68 ile 6 metre suya yarım saat boyunca dayanabiliyor. 12 mini tüm artı ve eksilerine rağmen alınır mı alınmaz mı? Gelin yakından bakalım. Artık Apple'ın sitesinde bir satışı olmadığı için 128 GB'lık versiyonu baya yüksek fiyatlarla satılıyor. Fiyat performans yönünde çok daha avantajlı. 128 GB bir 12 mini almaktansa iPhone 12'nin 128'liğini almak kesinlikle daha mantıklı. S23 ile iPhone 12 mini neredeyse aynı fiyatlarda. Dostlar, şimdi son olarak bir değerlendirme yaparsak iPhone 12 mini 2023'te de hala alabileceğiniz ve uzun yıllar boyunca en ufak bir sorun yaşamadan kullanabileceğiniz bir cihaz. Fakat burada çok önemli artıların yanında ciddi eksileri de var. Artılar ne derseniz ekran kalitesi, kamera performansı ve işlemcisi diyebilirim. Bu noktalarda iPhone 12 mini şu anda piyasada alabileceğiniz halen en güçlü ve en iyi donanıma sahip cihazlardan biri. Rakiplerinden en büyük ayrıldığı nokta oldukça şirin ve tek elle kullanıma çok uygun olması diyebilirim. Bu gibi detaylar 12 mini'yi rakiplerinden keskin bir şekilde ayrıştırıyor. Batarya performansı olarak maalesef çok memnun eden bir cihaz değil. Özellikle de oyun oynuyorsanız 4 saatlik ekran süreleri bile iPhone 12 mini ile baya zorluyor. Günlük kullanım, standart bir kullanımda da ortalama 5, maksimum 6 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. Güncel cihazlarla kıyasladığımda da 12 mini'nin bataryası S22'nin de bir adım gerisine düşüyor. Ki S22 benim batarya olarak en çok eleştirdiğim telefonlardan biri. Ama baktığımızda S22 boyutuna oranla çok daha büyük bir bataryayı bizlere sunabilirdi. Fakat 12 mini kısmında çok küçük bir kasayla karşılaştığımız için S22'deki bu durum 12 mini için pek de geçerli değil. Ona rağmen bu boyutta alabileceğimiz performans en fazla buralarda olacak. Batarya performansı maalesef ki üzüyor. Bunun haricinde tasarımsal açıdan da malzeme kalitesi, ses sistemi, genel deneyimiyle kesinlikle beğendiğim bir cihaz oldu. Ve güncelleme kısmında kafanızda bir soru işareti oluşabilir. Bildiğiniz gibi iPhone 8, 8 Plus ve X modelleri artık bir iOS güncellemesi almayacak. Yani iOS 16'da emekliye ayrılmış cihazlar arasına girdi. Fakat 12 mini iOS 14 ile çıkan bir cihaz ve en az 5 yıl güncelleme alacağını düşünürsem iOS 19'a kadar, yani 3 sene daha güncellemeleri almaya devam edecek. Bu noktada uzun ömürlük, ileriye dönük kullanım açısından da 12 mini'nin avantajlı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Son olarak da bir özet geçecek olursam, eğer tek elle kolay kullanılan, ince, şık, hafif bir telefon istiyorum, bunun yanında hiçbir özellikten de feragat etmek istemiyorum diyorsanız 12 mini fiyatına oranla düşündüğümde en uygun fiyata en iyi donanımı sunan iPhone diyebilirim. Bunun haricinde performans olarak da bizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Her yönüyle düşünürsem küçük telefon sevenler için çok mantıklı bir telefon ve her zaman olduğu gibi 10 üzerinden bir not verirsek 12 mini 8 puanı kesinlikle hak ediyor. Peki sizce 12 mini hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve serinin devamında hangi telefonu inceleyelim? Yorumlarda buluşalım. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal.